Merhaba, Karanlık Gerçekler izleyicileri. Bugün sizlere Güney Kore'nin yakın tarihindeki tüyler, ürpertici bir hikayeyi anlatacağım. Brothers Home. Belki Squid Game dizisini izlerken, oradaki oyunların ve hayatta kalma mücadelesinin yalnızca kurgusal bir hikaye olduğunu düşündünüz. Ancak Güney Kore'nin 1970'ler ve 1980'lerdeki karanlık dönemlerine baktığımızda, bu kurgunun ardında yatan acı gerçeklerle benzerlik taşıyan olaylara rastlıyoruz. Şimdi gelin bu karanlık gerçeğe yakından bakalım. 1975 yılında Güney Kore'nin Busan şehrinde açılan Brothers Home, dönemin otoriter hükümetince evsizler, yetimler ve toplum dışına itilmiş bireyler için bir rehabilitasyon merkezi olarak tanıtıldı. Ancak gerçek bu masum tabirden çok daha karanlıktı. Dönemin hükümeti sokaklarda yaşayan insanları toplumun düzenini bozan unsurlar olarak görüyordu. Bu insanlar arasında evsizler, kimsesiz çocuklar, akıl sağlığı sorunları yaşayanlar ve hatta yalnızca sokakta rastgele yürüyen gençler bile vardı. Yetkililer bu bireyleri toplum için tehlikeli olarak damgalayarak zorla Brothers Home gibi tesislere kapatıyordu. Brothers Home'a getirilen kişilerin yalnızca %10'u gerçekten evsizdi. Geri kalanlar hiçbir yasal süreç olmadan sokaktan toplanmış insanlardı. Brothers Home dışarıdan bakıldığında bir rehabilitasyon merkezi gibi görünüyordu. Ancak içeride insanlık tarihine kara bir leke olarak geçecek olaylar yaşanıyordu. Brothers Home'da kalan insanlar sistematik olarak fiziksel ve psikolojik işkenceye maruz kalıyordu. Tesis çalışanları, mahkumları, daşları itaate zorlamak için her türlü şiddeti uyguluyordu. Örneğin tesiste tutulan eski bir mahkum olan Kim Min-jun, kaçmaya çalıştığı için yaşadıklarını şu sözlerle anlatıyor. Kaçmayı başaramadığımda beni yakaladılar. Günlerce herkesin gözü önünde dövüldüm. Bacaklarımı ve kollarımı hareket ettiremez hale geldim. Ama bu bile bitmedi. Aç bırakıldım ve karanlık bir hücrede günlerce tutulduğumda kendi zihnimi kaybetmek üzereydim. Tesisin en önemli gelir kaynağı içerideki mahkumları zorla çalıştırarak kazandığı paralardı. Bu insanlar tarım işlerinde, inşaatlarda ve fabrikalarda kölelik koşullarında çalıştırıldı. Karşılığında ise ne ödeme aldılar ne de insanca bir yaşam. Brothers Home'da yaklaşık 657 kişinin öldüğü resmi olarak kaydedildi. Ancak gerçek rakamların çok daha yüksek olduğu tahmin ediliyor. Ölümler genellikle işkence, açlık, kötü yaşam koşulları ve tıbbi ihmal nedeniyle gerçekleşiyordu. Eski bir çalışanın ifadesine göre ölenlerin cesetleri gizlice yakılıyordu ya da toplu mezarlara gömülüyordu. Bu yüzden ölü sayısı asla tam olarak bilinemedi. Brothers Home'da bulunan kişilerin büyük bir kısmı çocuklar ve gençlerden oluşuyordu. Bu masum bireyler ailelerinden koparıldı ve bu korkunç tesiste büyümek zorunda kaldı. Tanık Lee Hayec'in çocuklar olarak hayatta kalmamız bir mucizeydi. Bazılarımız açlıktan bayılıyordu, diğerleri dayaktan ölecek hale geliyordu. Çığlıklarımızı kimse duymadı, diye anlatıyor. Brothers Home'daki korkunç gerçekler 1986 yılında bir gazeteci olan Kim Yong-won sayesinde ortaya çıktı. Kim, Brothers Home hakkında gelen ihbarları araştırmaya başladı ve tesise sızmayı başardı. Burada gördükleri insanlık dışıydı. Kim Jong-won'un çektiği gizli fotoğraflar ve aldığı tanık ifadeleri Brothers Home'un iç yüzünü tüm dünyaya gösterdi. Çekilen görüntülerde kemikleri sayılan çocuklar, dayaktan yaralanmış yetişkinler ve köle gibi çalıştırılan insanlar açıkça görülüyordu. Eski bir mahkumun ağzından şu sözler duyuldu. Bu fotoğrafları gördüğümde orada yaşadığım her şey gözümde canlandı. Ölmek orada kalmaktan daha kolay olurdu. Bu fotoğraflar ve raporlar Güney Kore hükümetini harekete geçmek zorunda bıraktı. Tesis kapatıldı ve yöneticiler hakkında soruşturma başlatıldı. Ancak adalet tam anlamıyla sağlanmadı. Çünkü olaylara karışan birçok üst düzey yetkili, güçlü bağlantıları sayesinde cezasız kaldı. Adaletin yerini bulduğunu görmek isterdim, diyor bir diğer mağdur. Ama birçok insan asla cezalandırılmadı. Squid Game dizisi doğrudan Brothers Home'dan esinlenmemiştir. Ancak dizideki bazı temalar bu trajediyi çağrıştırır. Dizide katılımcıların hayatı hiçbir şekilde değerli görülmüyor. Brothers Home'da da insanlar sistemin kurbanı olarak insanlık dışı şartlara mahkum edildi. Brothers Home, Güney Kore tarihinin en karanlık olaylarından biri olarak hafızalara kazındı. Bu hikaye, toplumdaki eşitsizliklerin ve otoriter yönetimlerin nelere yol açabileceğini gösteriyor. Bugün sizlere bu karanlık gerçekliği anlattık. İnsanlık tarihindeki bu tür olayları hatırlamak ve hatırlatmak, gelecekte benzer trajedilerin yaşanmaması için önemli. Eğer bu tür karanlık gerçekleri öğrenmek istiyorsanız kanalıma abone olun, videoyu beğenmeyi unutmayın ve yorumlarda düşüncelerinizi paylaşın.
Görüşmek üzere, karanlık gerçeklerde buluşmak dileğiyle.